Evet, Gezi hikayelerimden herkese selamlar. Bugün Sivas'tayız. Evet arkadaşlar, ilk ziyaret yerimiz Çifte Minareli Medrese oluyor. Bu medresenin birçok duvarı yıkılmış, sadece doğu cephesindeki bir duvarı ve minareleri ayakta kalmış. Bu medresenin yapımı 1271 yılına dayanıyor. O tarihte İlhan Veziri olan Sahip Şemseddin Cüveyhi tarafından yapıldığı biliniyor. Bu medresenin arkadaşlar ilgi dikkat çeken bölümü ise taç kapı üzerindeki süslemeleri. Evet arkadaşlar, bir sonraki ziyaret noktamızda Buruciye Medresesi. Arkadaşlar Buruciye Medresesi günümüze kadar sağlam kalmış yapılardan bir tanesi. Yani bunun da taştan yapılmış taş kapıları ta 1271 yılı yani Selçuklu dönemine kadar uzanıyor. Yani buranın yapımı 1271 Selçuklu döneminde Selçuklu Sultanı 3. Gıyasettin Keyhüsrev dönemine kadar ulaşıyor. Yapım amacı ise o dönem İran'dan gelen Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğrenimi yapmak amacıyla yapılmış bir medrese. Bu medresenin arkadaşlar mimarı belli değil. Ancak simetrisi günümüze kadar sağlam ayakta kalmış. Buna söylenecek hiçbir sözümüz yok. Açık avluları, kesme taşları her şeyiyle günümüze kadar gelmiş ve sapasağlam ayakta kalmış bir medrese. Artık günümüzde de görüyorsunuz bir kafeterya veya ziyaretçilerin soluklanabilmeleri için yapılmış bir çay kahve molası verdikleri alan şekline dönüştürülmüş. Yani aktif kullanılan bir mekan arkadaşlar burası. Evet arkadaşlar bir sonraki ziyaret noktamız Şifai Medresesi veya eski ismiyle Sivas Darüşşifası diye de adlandırılıyor arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi bir giriş ve girişin kubbesini hemen gösteriyorum size. Ve arkadaşlar girişin sağında solunda Sivas ile ilgili Sivas'ı hatırlatıcı hediyelik eşyaların satıldığı mağazaların bulunduğu bir giriş. Evet bu girişin hemen karşısına doğru ilerleyeceğiz. Yani böyle bir giriş ile geçilen Şifai Medresesi arkadaşlar önemli bir medrese. Hemen karşımızda yine burası da yine havuzlu ve havuz etrafı kafeye dönüştürülmüş bir mekan, bir medrese arkadaşlar. Hem yapısına dikkat edin hem de ben sizlere burayla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar Şifahiye Medresesi yapımı 1217-1218. Yıllarına kadar uzanıyor. O yıllarda yine Selçuklu dönemi 1. İzzettin Keykavus tarafından yaptırılmış. Görkemli taş kapılar, 4 eyvanlı, revaklı avluya geçiş yapıyor arkadaşlar. Taç kapıdan içeri geçtiğimiz zaman güneş ve ayı sembolize eden motifler. Ayrıca ana eyvanda ise kadın ve erkek başı biçimde rölyefler yer alıyor arkadaşlar. Sene 1217-1218 yılında 1. İzzettin Keykavus yaptır dedik. 1220'de de
Birinci İzzettin Keykavus'un burada vefat etmesi ve buraya defnedilmesiyle birlikte tam medresenin güneyinde birinci İzzettin Keykavus'un türbesi bulunmakta arkadaşlar. Evet, medreselerden çıkıyoruz. Hemen karşımızda bir Atatürk heykeli, yani Sivas'ın meydanı. Ve hemen yan tarafında da diyor ki Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı topraklardasınız diyor. Yani biz de Cumhuriyet'in temelinin atıldığı topraklardayız. Ve yine Cumhuriyet'in temelinin atıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'ne dönüştürülen bir müzedeyiz arkadaşlar. Ve burada Atatürk ve silah arkadaşlar tarafından milli mücadele karargahı olarak da kullanılan ve daha sonra, yani 1981 yılında Kenan Evren döneminde müzeye dönüştürülen bir müze arkadaşlar. Karşımızdaki, görüyorsunuz, bir harita. Bu haritada yol haritası diyor. Bakın, Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi yolculuğunun şematik yol haritası. İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan gittiği yol güzergahlarını gösteren bir harita arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hem gezelim. Güzel bir müze haline dönüştürülmüş. Gerekli bakım, tadilat yapılmış. Ziyaretçilerini kabul etmeye başlamış. Şimdi arkadaşlar, bu binanın yapımı özür dilerim, 1892, yani 1892 yılında Mazlum Paşazade Memduh Mehmet Bey tarafından yaptırılmış bir bina ve daha sonra Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından burada Sivas Kongresi ve daha sonra milli mücadele döneminde de karargah olarak kullanılmış bir bina arkadaşlar. Burada biraz sonra oraya da varacağız. O dönemlerde ilgili belgeler, İrade-i Milliye gazetesi o dönemlerde önemli. Bu gazetenin basımında kullanılan matbaa makineleri gibi birçok eser, teçhizat, makina, neyse artık, hepsi bu müzede değerlenmiş, toplanmış, gerekli bakımları yapılmış ve sergilenmeye başlanmıştır. Ve artık ziyaretçilerini beklemekte arkadaşlar. Müzeyi sizlere geniş geniş göstermek istiyorum. Siz de sanki buradaymış gibi tadını çıkarmaya bakın. Evet, o dönemde kullanılan bir fayton. Yani bu kadar küçük olabilir mi? Gerçek midir, değil midir tam bilemiyorum ama sanki gerçek gibi. Sanki bir iki kişinin kullandığı küçük bir fayton arkadaşlar. Yani tüm bu kongre merkezinin tüm odaları aktif olarak değerlendirilmiş, kullanılmış. Hepsi ayrı ayrı birer müzeye dönüştürülmüş arkadaşlar. Her odada farklı bir konu işlenmiş. Evet, hızlı hızlı ilerliyoruz. Evet, burada da o dönem Sivas Kongresi'nin çalışmalarına katılan temsilen bir sınıf, bir oda yapılmış. Hemen burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bu bina, Etnografya Müzesi, ilk yapım amacı e, erkek lisesi olarak kullanmak amacıyla yapılmış bir bina. Tabii daha sonra
milli mücadelemizde önemli yer sahibi olmuş. Evet, bahsettiğim matbaa arkadaşlar İrade-i Milliye gazetesinin basıldığı matbaa makinesi. Evet, hemen üzerinde de yazıyor arkadaşlar zaten İrade-i Milliye gazetesi. Evet, hızlıca ilerliyoruz. Ama arkadaşlar benim sizlere tavsiyem buraya gelmeniz, ziyaret etmeniz, sindire sindire, evet, tulumba makinesi. Yani sindire sindire burayı doya doya gezmeniz. Dikkat ediyorsanız merdivenlerin motifleri dahi orijinali. O şekilde muhafaza edilmiş. Hemen üst katına çıkıyoruz. Yani bu bina arkadaşlar, dediğim gibi iki katlı erkek lisesi olarak yapılık. E, Daha sonra 1981 yılında Kenan Evrenpaşa tarafından müzeye dönüştürülüyor. Yani hem birinci katı hem ikinci katı şu an için müze olarak kullanılan bir bina arkadaşlar. Şimdi de hızlı bir şekilde üst katı geziyoruz. Yine o dönemlerde kullanılmış olan halılar, kilimler burada bir odada sergilenmiş arkadaşlar. Yani bu halılar dahi arkadaşlar tarih kokuyor. O şekilde düşünün. Hemen bir başka oda yine Atatürk ve silah arkadaşlarının resimleriyle donatılmış. Güzel, anlamlı, manidar, artık kullanılan tabancalar bu odada sergilenmiş. Madalyalar, tabancalar bu tarafta. Oda sayısı çok arkadaşlar. Yani hepsini geniş geniş, rahat rahat kullanmışlar. Evet, burası bir oturma odası. Evet, burayı da hızlıca geçelim. Ve karşımızda arkadaşlar gençlerin bu şekilde el ele gezebilmelerini sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti temelinin atıldığı binadayız. Yani kısaca bu şekilde söyleyelim. Özgürce dolanabilmemizi de sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarının çıktığı yol. Evet arkadaşlar, yaklaşık kongre veya etnografya müzesi bu şekilde. Yine burada da artık o dönemde kullanılan kılıçlar, tüfekler, onların sergilendiği bir başka salon. O da yani bir de arkadaşlar dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Bu kadar ziyaretçi ağırlamasına rağmen her taraf pırır pırır tertemiz tutmuşlar. O konuda da yetkilileri tebrik etmek gerekir. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş inelim ve bu müzede burada bitirelim. Evet, merdivenlerin motiflerini görüyorsunuz arkadaşlar. Orijinal haliyle korunmuş. Bir de şu odalara bakalım gelmişken. İnmeden önce, evet, yani çok da bir farkı yok arkadaşlar. Dediğim gibi Atatürk ve silah arkadaşlarının buralarda bazı mumyaları, resimleri, evet, burada mumyası var zaten. Sergilendi odalar arkadaşlar. Yani buradaki
Açıklamaları biz tek tek okuyoruz, hızlı bir şekilde okuyoruz ama sizlere tek tek okumaya kalkarsak çok uzun zaman alır. Evet arkadaşlar, hemen karşımızda Ulu Cami. Bu binanın üst tarafını yıkmışlar. Tadilat var. Onun için ziyarete kapalı. Ve karşımızda arkadaşlar ne var? Gök Medrese. Gök Medrese'ye geldik. Yani Sahibiye Medresesi diye geçen medresedeyiz. Buranın arkadaşlar yine taş süslemeleri eşsiz. Hemen içeriye doğru ilerleyelim. Görüntüsü bu şekilde, taş yapı ve arkadaşlar işleme, taşlardaki işlemelere dikkat edin. Bir eser arkadaşlar, bunlar bir şaheser. Zaten Evliya Çelebi de bu binayı, bu medreseyi gezdiği zaman bu eserin daha iyisini yapmak mümkün değildir, emsaline rastlanmamıştır diye adlandırmış arkadaşlar Gök Medrese'yi. Gök Medrese'nin yapımı arkadaşlar 3. Gıyasettin Keyhüsrev dönemi de sahip Ata Ali Hüseyin tarafından yaptırılmış bir medrese arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süslemelere dikkat ederseniz yani yapı tamamen taş yapı. Süslemeler taşlardan yapılmış bir süsleme. Ve arkadaşlar en önemlisi de bu süslemelerin, bu özelliklerin, bu işlemelerin, bu motiflerin günümüze kadar hiç yıpranmadan taşınması arkadaşlar. Karşımızda da bir kümbet, Sivas meydanında bir kümbet. Kimin olduğu belli değil. Evet, şu anda da Sivas Kalesi'ne geldik. Sivas Kalesi'nden Sivas'a kuş bakışı bir şekilde izleyeceğiz. Şöyle bir ilerleyelim. İleride manzaranın daha güzel olduğu bir bölümler vardır herhalde. Evet arkadaşlar, yani bu Sivas Kalesi'ni tam bu tepenin üzerine yapmışlar. Ve günümüzde de böyle yemyeşil bir park haline dönüştürmüşler. Yani insanların hem burada güzel bir zaman geçirmesini sağlamışlar, hem de buraya her gelişlerinde bu tarihi havayı, tarihi dokuyu teneffüs etmelerini sağlamışlar. Yani hakim bir tepe, yemyeşil bir tepe olmuş. Evet, hemen gök kubbe önümüzde. Hemen yan tarafında tarihi Sivas evleri. Onlar da zaten hızlı bir şekilde restore ediliyor. Aslına uygun bir şekilde onlar da restore edilmiş ve edilmeye de devam ediliyor. Evet, Gök Medrese hemen önümüzde. Şurada ileride görebiliyorsunuz herhalde.
eski binaları hep de restore etmişler. Evet, tadilattaki Ulu Cami hemen önümüzde. Biraz daha dönüş yapalım. Yani Sivas manzarası. Ulu Cami'nin arkadaşlar minaresi dahi eğrilmiş. Tamamen kırmızı tuğladan yapılma bir minare. Yani o minareyi doğrultma şansları biraz zor. Ya tamamen yıkıp aslına uygun bir şekilde yenisini yapacaklar veya artık dayanım gücü sağlamsa bu şekilde kullanıma devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Evet, şöyle döndüğüm zaman yani kaleden arkadaşlar Sivas neredeyse dört tarafını dolandık. Hemen şu karşıda Çifte Minareli Cami, medrese, hemen arkasında yeni yapılmış camiler ve şehir arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar, Sivas'a geldik. Sivas'ı gezdik. Size Sivas'ı göstermeye gayret ettik. Yani Sivas'ta arkadaşlar önemli bir konum, önemli bir tarihe sahip. Onun için gelmenizde, görmenizde, ziyaret etmenizde, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehirde bir ziyaret etmenizde fayda var diye düşünüyoruz. Bu Sivas'la ilgili videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.